681 yılında Asena ya da Aşina ailesinden Kutluk Kağan, Çin'in kuzeyine yerleşmiş Türk boylarını yeniden toparlamayı başardı. Çin, Kitan ve Dokuz Oğuzlar Uygurlar ile yapılan savaşlar sonucunda Ötüken Ormanı'nda Göktürk Kağanlığı yeniden güçlendi. Kutluk, ili, devleti, ulusu yeniden derlediği için İlteriş adını aldı. Videoya başlamadan önce abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. 692'de ölen İlteriş'in yerine kardeşi Kapgan Kağan oldu. Devlet kurulduğundan beri Kağanlık danışmanı olan Tonyukuk'un da bulunduğu Kitan'a, Tatabılara, Basmillara, Çiklere, Azlara, Bayırkulara, Türgişlere, Onoklara, Batı Göktürk Budunu, kitabelerde sürekli Türgiş Kağan'ı Türk'üm, Budunum idi ifadeleri bununla ilgilidir. Kırgız ve Dokuz Oğuzlara yapılan seferlerle 2. Göktürk Kağanlığı'nın sınırları Okyanus'tan Maveraünnehir'deki Demir Kapı'ya kadar ulaştı. İpek yolunun büyük bir kısmı denetim altına alınmış oldu. Kapgan'ın, Bayırkuların kurduğu bir pusuda öldürülmesi üzerine Göktürk Kağanlığı'nın başına oğlu İnel ya da Ünal geçti. Ancak Kutluk'un oğlu Bilge'yi, İnel'in Kağanlığını kabul etmedi. Beyleri, Bilge'yi Kağan ilan etti. İnel kabul etmese bile öldürüldü. Yeni Kağan başa geçince kardeşi Kültigin'e ordunun komutanlığını verirken Tonyukuk'a vezirlik görevini verdi. Onun dönemi de amcası dönemindeki gibi devletin egemenliğindeki boyların başkaldırılarıyla geçti. Çin'in desteklediği Uygur-Karluk Basmıl bağlaşmasının Ötüken'e yönelik sürekli saldırıları, İpek yolunun kilit noktası olan Çungarya'nın Çin'in denetimine geçmesi ve batıda Ok Budunu hakimiyetini alan Türgişlerin gün geçtikçe güçlenmesi neticesinde 2. Göktürk Kağanlığı çöküşe sürüklendi. Bilge Kağan'ın danışmanı Tonyukuk'u ve küçük kardeşi Kültigin'i kaybetmesinden sonra zehirlenerek öldürülmesi üzerine yerine geçen Tengri Kağan çocuk yaştaydı. Onun kağanlığına karşı gelen Ozmış da ülkeyi toparlayacak güçte değildi. Uygurlar 744'te Ötüken'e girerek Göktürk Kağanlığına son verdiler. Devleti Kağan unvanlı hükümdar yönetirdi. Kağan'da bilgelik, alplık ve erdemlilik özellikleri aranırdı. İl denilen ülkeyi bilgili, kahraman, özü sözü doğru, erdemli devlet başkanı yönetirdi. Kağan'ın vazifeleri arasında savaş gücüyle devleti kurma ve düzene koyma, yeni alınan yerlere iskan, töre yani kanunları düzenlemek, halkı doyurup giydirmek vardı. Kaynak belirtilmeli. Ülke geniş bölge teşkilatı gereğince Doğu ve Batı olmak üzere ikili devlet sistemine göre idare edilirdi. Hükümdarlık hakkı Tanrı'dandır. Tanrı hükümdar olmasını istediği kişilere kut verir. Bilge Kağan ve atalarına da kut vermiştir. Metinlerde birçok defa Tanrı adı zikredilir. Kaan, Hakan, Kam, Kan sözcüklerinin ve Tengri, Umay, Yersu gibi tanrı ve tanrıçaların kullanımı ve alakaları da devlet anlayışında tanrısal öğeleri tasvir eder. Hükmün ilahi temeli diğer krallık ve yönetimlerde de görülebilir. Ancak burada ilgi çekici olan Tanrı'nın yansıması olan Kaan'ın halktan kopmamış olmasıdır. Kaan ve Kaan'ın eşi Kaatun'un dışında toplam 28 unvan vardı. Önceleri sayısı 1 olan Yabgu'ya toprağı genişledikçe ihtiyaç çoğalmıştır. Şehzadelere Tegin veya Tigin adı verilirdi. Tiginler genel valilik, başkomutanlık gibi önemli memuriyetleri yaparlardı. Göktürk Kağanlığı'nın görev ve rütbe isimleri Tigin, prens demek, Şad, vali, askeri komutan demektir. Yabgu, bakan demektir. Çor, kumandan demektir. Devlet içerisinde çeşitli görevleri olan sivil yöneticiler. İlteber, Türk Kağanlığı ve Hazar Kağanlığı'nın siyasi hiyerarşisinde kendisine vergi toplama ve bunun belirli bir miktarını Türk Kağan'ına ödeme görevi bulunan boy başkanlarına verilen addır. Tudun, Türk bölgesel yöneticilerine verilen unvandır. Tarkan, ordu komutanlarına verilen unvandır. Göktürk Kağanlığı çatısı altında 12 boy toplanmıştır. Gök yazıtlarındaki boy adları şunlardır: Türk boyları, Dokuz Oğuz boyu, Onok boyu, Töliş boyu, Tarduş boyu, Karluk boyu, Türgiş boyu, Ediz boyu, İzgil boyu, Çik boyu, Az boyu, Soğdak boyu. Tüm boylar genel isim olarak Köktürk adı da kullanılmış, Çinliler de Tukyu kelimesini kullanmıştır. Göktürk İmparatorluğu'nun 193 yıllık dönemi içinde egemenliği altında şu devlet kuruluşları bulunmuştur. Türk devlet kuruluşları, Dokuz Oğuz, Üç Oğuz, On Uygur, Kırgız, Basmil, Karluk, Türgiş, Ediz, Yağma, Çatar,
Tatar, Moğol, Mançu, Tunguz ve Acem soylu toplumların devlet kuruluşları, Avar, Kıtaytay, Kurukan, Üçükan, Bayırku, İzgil, Tangut, Tongra, Altıçıpsoğdak, Teziz, Çiktatab. Orhun yazıtlarında geçtiği üzere Göktürklerde hükümetin karşılığı Ayukı tabiriydi. Hükümet meseleleri devlet meclisi Toy'da görüşülüyordu. Ancak coğrafi şartlar ve ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle Toy her zaman toplanamıyordu. Memleket işlerinin asıl görüşülmesi gerektiği anlarda Ayukı hükümet devreye giriyor. Bütün asıl meseleler o an için Ayukı'da konuşuluyordu. Ayukı'nın en önemli görevi Toy'un verdiği kararların ülke çapında uygulanmasını sağlamak, icraatleri takip etmekti. Ayukı buyruklardan, bakanlardan oluşan bir hükümetti. Buyruk adı verilen bakanların başında bir nevi sadrazamın, başbakanın karşılığı olan aygucu bulunurdu. Aygucular hükümdarına ordu komutanlığı yapan, diplomatik ilişkileri yürüten, geniş yetki ve sorumluluk sahibi olan kişilerdiler. Çin kaynaklarına göre Göktürk hükümeti 9 bakanlıktan oluşuyordu. Bakanların yazıtlardaki karşılığı ise buyruk idi. Hükümet üyelerinin taşıdıkları unvanlarından ve yazıtlardaki ifadelerden gayet önemli kişiler oldukları anlaşılmaktadır. Çor, İlteber, Buyruk Çor ve böyle. Kimi hükümet üyelerinin merkezin dışındaki bölgelerde özellikle askeri vali durumunda oldukları, bazılarının tudunluk vergi memurluğu yaparak vergi toplama işleriyle meşgul oldukları bilinmektedir. Hükümetin başında ise hanedandan olmayan aygucular veya ügeler bulunurdu. Bunlara ilaveten devlet merkezinde ayrıca tamgacı ve bitikçiler bulunurdu. Tamgacılar, katip ve mühürdar, bitikçiler ise haberleşmelerden sorumlu katip idiler. Görüldüğü gibi Göktürk Kağanlığı'nın devlet teşkilatında, devlet başkanlığı, yasama kurulu Toy ve hükümet birbirlerinden ayrı kurumlar idi. Yani ayrı işlevleri vardı. Ancak hükümdarlığı şahsında temsil eden Kağan Devlet Başkanı, ülkeden birinci derecede sorumlu olduğu için bütün yönetimi elinde bulunduruyordu. Başbakanların atamasını yapıyor, töre değişikliklerini Toy'a öneriyor, devlet mahkemesine yargı başkanlık ediyordu. Çünkü Tanrı'nın siyasi iktidar ile donattığı tek kişi Kağan idi. Diğer eski Türk devletlerinde olduğu gibi, Göktürklerde de milletin hemen her şeyi Kağan'dan beklemesi, doymak, giyinmek, çoğalmak, huzur ve güvenlik tam otoriteyi doğuruyordu. Göktürk Kağanlığı devlet sisteminde Çin kaynaklarının ifadesiyle 28'den fazla unvan olduğu gibi, bu unvanları taşıyan kişilerin birer makama da sahip olmaları gayet doğaldır. Göktürk yazıtları da unvanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. Yazıtlara göre devlet hiyerarşisi şöyle sıralanmaktadır. Kağan, Kağan ailesi, Budun millet, Şadapıt beyler, Tarhanlar, Buyruk beyler, bakanlar, Dokuz Oğuz beyleri ve benzeri. Çin kaynakları ise Kağan ve Hatun'u söyledikten sonra en büyük unvan olarak Yabgu, sonra Şad, Tegin, Tudun, İlteber, Erkin'den söz etmektedir. Göktürk ordusu, devletin daimi savunma gücüydü ve paralı değildi. Ordunun çoğunluğunu süvariler oluştururdu. Yaya birlikler savaştan ziyade yardım kollarında görev alırdı. Eski Türk ordusunda en büyük kuvvet 10.000 kişilik askeri birlik idi. Bu birliğe Tümen adı verilirdi. Bütün yerleşik kavimlerde görülen, hareketsiz kütle muharebesi usulüne göre yetiştirilmiş, ağır teçhizatlı orduların piyade aksine, hafif silahlı ve oynak süvarilerden kurulu Türk ordularının uyguladığı strateji, süratli ani ve şaşırtıcı hücumlara dayanan dağınık muharebe sistemiydi. Onlu sistem sosyal ve idari bakımlardan da mühim iki fonksiyon getirmiştir. Biri, devlet güçlerinin tümünün kabile, soy ve beyare ayrılıklarına bakılmaksızın onlu sisteme göre bölünerek, merkezden tayin edilen kumandanlar aracılığı en üstte tek idareye bağlanması, böylece herkesin birbirine yardımcı olduğu bir birliği meydana getiriyordu. İkinci olarak da, bütün idari görev sahipleri aynı zamanda asker olduklarından, ordunun vazife ciddiyeti her türlü sivil, idari ünitelere yansıdığı için, devlet mekanizmasının askeri disiplin içinde çalışması temin ediliyordu. Göktürklerin başkenti Ötüken'dir. Burası Orhun Irmağı ile Selenge Irmağı'nın tarım kolu arasında, ormanlar içinde, bitki örtüsü ve suyu bol bir şehirdi. Ötüken'den başka Barşan, Çargelen Çumgal, Çaldıvar,
Atbaş, Şirdakbek, Nanageldi, Fergana, Yassıkugart, Çikircik başlıca Göktürk'ün şehirleridir. Göktürklerde karar, seçim, insan ve hayvan sayımı için ziyafetli devlet meclisi mahiyetinde Kengeş Meclisi toplanırlardı. Yazıtların birçok yerinde Göktürklerin hakim güç olmasına sık sık değinilir. Özellikle Bilge Kağan'ın ağzından yazılan Kültigin abidesinde Bilge Kağan sık sık dizliye diz çöktürdük, başlıya baş çöktürdük diyerek Göktürklerin görkemli gücünü zikreder. Göktürk Kağanlığında bir meclisin var olduğu Çin kaynaklarından ve Orhun yazıtlarından anlaşılmaktadır. Göktürklerde meclis sözünün karşılığı toy idi. Bu meclisin üyelerine toygun denirdi. Göktürk Kağanları toyun doğal başkanı oluyorlardı. Kağan olmadığı zaman toya hanedana mensup olmayan aygucu başkanlık ederdi. Bu kişiler ayrıca başbakan konumundaydılar. Göktürkler hakkında ilk bilgileri veren Çin kaynağı Çouşu'nun 50. döneminde Göktürklerin henüz devlet olarak kurulmadıkları döneme ait bilgileri verirken bazı rivayetlerden bahsedilmektedir. Bu rivayetlerden sonra esas tarihi bölüme geçilirken doğruluğu belli olmayan bir öyküden söz edilmektedir. Daha boy aşamasında olan Göktürkler kendi aralarında bir önder seçmek için hepsi bir araya toplanmış, ağaçlık bir yerde yükseğe sıçrama yarışması düzenlemişlerdi. Sonuçta en yükseğe sıçrayan önder olarak seçilmiştir. 545 yılında ilk Çin elçisi Anno Pantuo, Göktürk merkezine vardığında Göktürkler Kağanları Bumin Kağan ile birlikte sevinmişler. Şimdi büyük ülkenin elçisi geldi. Bundan dolayı ülkemiz gelecekte yükselecektir diyerek birbirlerini tebrik etmişlerdi. Bu kayıtlar ile Göktürklerin henüz devlet haline gelmeden bile meclis veya ona benzer işlevi gören bir yapıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Toy'un Kağan seçiminde oynadığı rolü gösteren en iyi kanıt ise 582'de taht değişikliği sırasında meydana gelen olaylardır. Taspar Kağan'ın ölümünden sonra onun ölmeden önce Kağan olarak tayin ve vasiyet ettiği Talopien Toy tarafından Kağan olarak tanınmadı. Çünkü Talopyen'in annesi Türk kökenli değildi ve bir Çin prensesiydi. Bu yüzden Toy tarafından işbara daha layık görülerek Kağan seçildi. Bu tarihi olay Göktürk Kağanlarının meclisin onayını almadan tahta geçemediğini ve Göktürklerin gelişmiş bir hukuk yapısına sahip olduklarını göstermektedir. 593 yılında gerçekleşen bir diğer olayda Tuğlan Kağan'ın Çin asıllı eşi, Çin'de kendi sülalesini yıkıp iş başına gelen Sui Hanedanı'na karşı bazı Çinliler ve Soğutlarla iletişim kurarak bir takım gizli etkinliklerde bulunuyordu. Bunu öğrenen Sui Hanedanı durumu Kağan'a bildirdi. Kağan önce bunlara karışmak istemediyse de Çin elçisi Göktürk toygunlarından milletvekili birine rüşvet vererek Kağan'ın hatununun kurduğu gizli planı ortaya çıkartınca devlet meclisi üyelerinin hepsi bu gizli plandan dolayı Kağan'la alay ettiler. Zor durumda kalan Kağan bunun üzerine Çinlileri, asi olanları ve Soğutları cezalandırdı. Bir diğer olayda Bilge Kağan'ın 723 yılında şehirlerin surlarla çevrilmesi ve Budizm ve Taoizmin kabul edilmesi için ileri sürdüğü önerilerin Göktürk toyunda kabul edilmemesidir. Diğer taraftan halkın tahta çıkma töreninde Kağan'ı bir keçe üzerine koyarak havaya kaldırması, Kağan'ın seçimine halkın katılımı olarak düşünülmüştür. Toylara başta Kağan olmak üzere katılan sivil veya askeri devlet erkanı şunlardı: Hatun, Aygucu veya Başbakan, Tegin, Şehzade, Prens, Külçor, Apa, Erkin, Tudun, vergi memuru, İlteb yüksek devlet memuru, idareci, Tarhan, buyruklar, Şadapıt gibi unvanlar taşıyanlar. Toylarda önce dini, milli törenler yapılır, devletin bütün sorunları görüşülür, sonra ziyafetler verilirdi. Göktürk devletini diğer kabilevi devletlerden ayıran en önemli özellik kamu hukukunun olmasıdır. Göktürk devletinde yüksek devlet mahkemesine yargı denirdi. Adliye, könilik müessesesi mevcuttur. Göktürk devletinde halk şahsi hukukla donatılmış, iktisaden hür ve özel mülkiyete sahiptir. Tarım ve arazisi üzerinde de özel mülkiyet geçerli oluyordu. Mahkemelerin yargın vazifeleri töreyi ve örfi hukuku uygulamaktı. Göktürk devlet adamı Tonyukuk, mahkeme başkanlığı yargınlık görevini yapmıştır. Hükümdarlar da mahkeme başkanlığı yaparlardı. Göktürk Çağanlığı'nın ekonomik yapısı, kendi kendine yetme esasına dayanan aile ekonomisi ve devlet ekonomisi olmak üzere iki başlık altında incelenir.
Orta Asya'nın iklim koşulları gereği ekonominin temeli hayvancılık olmuştur. Bunun yanında savaş ganimetleri, vergiler, tarımsal etkinlikler, avcılık, el sanatları ile ticaret de diğer ekonomik öğeler arasında yer almıştır. Orta Asya'nın doğa ve iklim koşullarının gereği olarak kendi kendine yeterli olma zorunluluğu üzerine kurulan aile ekonomisinde Göktürkler gereksinimlerini kendi kaynaklarından sağlamışlardır. Geçim kaynaklarının en önemlisi hayvancılık olmuştur. Göktürkler ekonomik getirisi fazla olan at ve koyun başta olmak üzere deve, keçi ve sığır sürüleri de yetiştirmişlerdir. Sürülerin fazlalığı gücün ve zenginliğin göstergesi sayılmıştır. Yetiştirilen hayvanlar genellikle canlıyken satılmış. Bunun yanında gereksinim fazlası olan hayvansal ürünler, etler, konserveler, deri, yün ve yünlü ürünler de satılan hayvansal ürünlerin arasında yer almıştır. Ayrıca avlanan sansar, kakım, kunduz, sincap, tilki, kaplan, pars, panter gibi hayvanlar ve bu hayvanların ürünleri de önemli ekonomik kaynaklardan olmuştur. Böylece Göktürkler en önemli geçim kaynakları olan atlara ve koyunlara dokunmadan hem et gereksinimlerini karşılamış hem de bu hayvanların kürklerini işlenmiş ya da işlenmemiş olarak satıp gelir elde etmişlerdir. Ülke içerisinde ekonomi değiş-tokuş esasına dayanırken Göktürkler gereksinim duyduğu eşyaları ya çevreden ya da belirli aralıklarla ülkeye gelen tüccarlardan elde etmişlerdir. Göktürk Kağanlığı'nda üretim tarzları, sahip olunan yeraltı ve yerüstü kaynaklar, yaşam koşulları ve askerlikle ilgili gereksinim, toplum içerisinde çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Göktürk Kağanlığı'nda başlıca meslek demircilik ve madencilik olmuştur. Bu madenci ve demirciler, Altaylar bölgesinde demir, Tanrı Dağları'nda, Kaşgar-Kuçar bölgesinde altın, gümüş, kurşun, kükürt gibi madenleri işlemişlerdir. Madenci ve demirciler dışında halıcılar, kilimciler, keçeciler, debbağlar, çizmeciler, çorapçılar, börkçüler, dokumacılar, terziler, marangozlar ve tahta oymacıları da bu meslek gruplarına örnek olarak verilebilir. Göktürk Çağanlığı'nda oldukça kalabalık bir halde bulunan bu meslek grupları üye oldukları esnaf ve zanaatkar kollarına göre kılıç, kalkan, kargı, mızrak, ok temrenleri, insan ve atlar için zırhlar, tolgalar, at teçhizatı, eğer ve koşum takımları, kazanlar, ibrikler, kovalar, çadır ve otağlar, arabalar, tabaklar, maşrapalar, ince bronz işlemeli tasvirlerle süslenerek yapılan kömür mangalları, heykeller, ok kutuları, kılıç kapsarları, kemer tokaları, katış uçları yapmışlardır. Bu eşyalara sahip olmak bir güç ve zenginlik göstergesi sayılmıştır. Orta Asya'nın iklim koşulları, Göktürkleri tarım yapmaktan alıkoymasına rağmen, kışlaklarda, hayvancılık gereği yapılan göç güzergahlarında ve ele geçirilen ülkelerdeki ekime uygun topraklarda az da olsa tarım yapıldığı bilinmektedir. Göktürkler, buğday, arpa, çavdar ve at yemi olarak burçak ve yulaf ekmişlerdir. Göktürkler çiftçilere tarıkçı, tarıdacı, ekilen tarlaya da tarıklak demişlerdir. Göktürk Kağanı Kapgan Kağan, 696 yılında Çin ile yaptığı antlaşmanın bir maddesinde, Çin'in Göktürklere 3000 adet tarım aleti ile yaklaşık 1250 ton tohumluk darı vermesi koşulunu getirmiştir. Göktürkler döneminden kalan sulama kanallarına da rastlanmıştır. Göktürkler döneminde yapılan ve yüksek teknik bilgiye dayanan Tötö kanalının boyu 10 kilometreye yakındır. Bütün bu tarihi kayıtlar Göktürklerin azımsanamayacak ölçüde tarım ile uğraştığını göstermektedir. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Gök Tanrı, Tanrı veya Tengri tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardır. Kaynak belirtilmeli, gök rengi yani mavi kutsaldı. Yine ibadetler göğe en yakın yerlerde, yükseklerde yapılırdı. Bugün halen Anadolu'daki Türkmenler belli kutlamalar için yüksek dağlara, tepelere çıkmaktadırlar. Göktürklerde hükümdar soyunun adı yazılı Çin kaynaklarına ve Türk sözlü geleneğine göre Asen, Asena, Aşena, Aşina'dır. Bu kaynaklarda Göktürk Kağanlığını kuran bu ailesi kendi tanımlamada dişi bir kurdun soyundan geldiği anlatılmaktadır. Doğu Göktürk Kağanlarından Şipi Kağan 170, 609-619,
Sui Hanedanı'nın son ve Tang Hanedanı'nın ilk yıllarından Çin'in iç siyasetine müdahale etmiştir. 617 yılında Çin otoritesine karşı isyan eden Çinli General Liang Shidu'ya 171 kendi askerlerini komuta ettirmiş ve Tadu Bilge Kağan unvanı ve Kurt başlı Tuğ armağan vermiştir. Aynı şekilde Liu Wuzhou'ya Dayan Kağan unvanı ve Kurt başlı Tuğ vermiştir. Nevin Halıcı'ya göre ayran, M.S. 1000 tarihinden önce göçer Türkler tarafından tüketilen geleneksel bir Türk içeceğidir. Celalettin Koçak ve Yahya Kemal Avşar'a, Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği göre ayran, ilk kez binlerce yıl önce acı yoğurdu suyla seyrelterek lezzetini arttıran Göktürkler tarafından üretildi. Yani bir Yunan içeceği veya yiyeceği değildir. Orta Asya'da yapılan araştırma ve kazılarda Göktürkçe yazılı eserler bulunmuştur. Para, taş ve ağaç üzerine yazılan metinlerden, para ve taşlar üzerine yazılanlar günümüze kadar gelmiştir. İlk Türk abidelerinde yazılara 6. yüzyılda rastlanmıştır. Bunlar kısa metinlerdir. Elde kalan Bengü anıtları, Orhun yazıtları veya Türk Bengü taşları da denen 3 büyük yazıttır. Taşların üzeri oyulmak suretiyle yazılmıştır. Bu yazıtlar, Göktürk Kağanı Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Bilge Tonyukuk adlarına yazılıp dikilmiştir. Yazıtlar kireç taşına yontularak yazıldığından zaman ve açık havanın tahribatına maruz kalıp bozulmuştur. Bu yüzden bazı satırları ve birçok kelimeleri okunamaz durumdadır. Kültigin kitabesi içlerinde en az tahribata uğrayanıdır. 680 yılında Aşina soyundan gelen Kutluk Kağan, Çin'e isyan ederek 2. Göktürk Kağanlığını kurdu. Kısa süre içinde Ötüken'i Kağanlığın başkenti yaparak ülkeye düzen getirdi. Daha sonra ordusunu güçlendirdi, yeni politika ve stratejiler belirledi. Bu nedenle ülkeyi birleştiren, düzenleyen manasına gelen İlteriş lakabını aldı. Onun hakimiyet yıllarında uzun müddet esaret altında kalan Türk toplulukları yeniden bir bayrak altında birleşti. İlteriş Kağan'ın ordularının baskısı Çin'e ağır darbeler vurdu. Çin'e yaptığı bir sefer sırasında 23 şehri ele geçirerek okyanus kıyılarına ulaştığı Çin tarihi kayıtlarına geçmiştir. İlteriş Kağan'ın ölümünden sonra yerine kardeşi Kapgan Kağan başa geçti. Kapgan Kağan da kardeşi İlteriş Kağan'ın politikasına yakın bir politika izledi. Kapgan Kağan, İlteriş Kağan'ın Çin'e olan baskısını daha da artırarak defalarca Çin üzerine hücum etti. Seferlerinde başarılı olan Kapgan Kağan, devletin gücünü artırarak etki alanını genişletti. İlteriş Kağan döneminde başlayan Türkleri yeniden tek bir bayrak altında birleştirme siyaseti, Kapgan Kağan'ın döneminde başarılı bir şekilde sonuç verdi. Onun hakimiyet yıllarında Kırgızlar, Türgişler, Basmiller de Kağanlığa katıldı. Daha sonra Oğuzlar ve Karlukların da Kağanlığa katılması ile tek devlet politikası sağlamlaşmış oldu. Kapgan Kağan döneminde gerçekleştirilen tarım reformları ve askeri başarılar sonucunda Türk toplumunun refah düzeyi yükselmiştir. Onun döneminde gerçekleştirilen tohum reformu ve Çin yöntemlerinin kullanılması sonucunda bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kapgan Kağan'ın 25 yıllık saltanatı boyunca Türk toplulukları hem ekonomik hem de kültürel olarak gelişmiştir. 716 yılında ölümünden sonra yerine İnel Kağan geçmiş ancak Kültigin tarafından esir alınıp öldürülmüştür. Bilge Kağan'ın esas adı Bögü'ydi. Otağa çıktıktan sonra Bilge ismini aldı. İlteriş ve Kapgan Kağan döneminde bastırılan isyanlar Bilge Kağan döneminde yeniden başladı. O bu isyanları kontrol altına almayı başardı ve devletin düzeninin bozulmasının önüne geçti. Bu ayaklanmalar sırasında Kağanlığa bağlı olmaya karşı çıkan Karluklar ve Uygurlar yeniden Kağanlığa bağlandı. Bu ayaklanmalarda Göktürk Kağanlığı'nın artan baskısını azaltmak isteyen Çin'in etkisi söz konusuydu. Bu nedenle Çin'i cezalandırmak için Tonyukuk komutasındaki Göktürk ordusu Çin'e sefere çıktı. Yuan Chen komutasındaki 300.000 kişilik Çin ordusunun bozguna uğratılması Çin'e ağır bir darbe indirdi. 722'den sonra Çin'in mukavemetinin kırılmasının sonucunda Çin ile barış görüşmeleri yapıldı. Bilge Kağan döneminde Türk toplulukları kültürel olarak daha da gelişmiş hale geldi.
Bilge Kağan yerleşik yaşama geçme fikri ve Taoizm ve Budizme olan ilgisinden Veziri Tonyukuk'un tavsiyeleri üzerine vazgeçmiştir. 731 yılında Bilge Kağan'ın kardeşi Kül Tigin öldü. Onun ölümünden sonra Çin ile ilişkiler yeniden bozuldu. 733 yılında yapılan savaşta Çin ordusu bozguna uğratıldı. 734 yılında Bilge Kağan, Bakanı Buyruk Çor tarafından zehirlendi. Ölmeden önce Buyruk Çor ve ailesini cezalandırdı. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra devlette karışıklık ve isyanlar baş gösterdi. Bilge Kağan'ın ölümünden Göktürk Kağanlığı'nın dağılışına kadar geçen 11 yıl boyunca Yolluk Tigin, Bilge Kutluk Tengri Kağan, Ozmuş Kağan ve Kulumbek hüküm sürdü. Hükümdarlıkları sırasında Kağanlıkta Çin etkisi ve iç savaş yeniden arttı ve Göktürklere tabi olan Basmil, Karluk ve Uygur boyları bağlılıklarını bozdular. Son Göktürk Kağanı Ozmuş Kağan, Basmillere karşı yapılan mücadelede yenildi ve esir alınarak öldürüldü. Basmillerin lideri İrteriş Kağan adı altında hükümdar ilan edildi. Böylece 744'te Basmil Kağanlığı Göktürk Kağanlığına son verdi. Ancak Basmil devletinin de ömrü uzun sürmedi ve başka bir Türk devleti olan Uygur Kağanlığı tarafından yıkıldı.